videomuzda sizlerle Pino ile akıllı bir lamba projesi yapacağız. Lambamız neden akıllı? Çünkü düğmesine bastığımızda biz ne kadar yanmasını istiyorsak o kadar yanacak. Daha sonra otomatik olarak kendiliğinden kapanacak. Projemiz için ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri hemen geçelim. Tabii ki Pino kontrol kartımız, 1 adet butonumuz, 3 adet farklı renklerde LED'imiz, bağlantı kablolarımız, USB kablomuz. Projemizi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimiz için ise 9 volt pilimiz ve pil şapkamız var. Hemen bağlantıları yapmak istiyorum. Öncelikle butonumu elime aldım. Buton kartı üzerinde mor renkli bir etiket var. Yine Pino kart üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabileceğim. 1 numaralı kapıdan 6 numaralı kapıya kadar herhangi bir kapıya bağlayabilirim. Bağlantı kablomu aldım. Şöyle bir ucunu buton modülüme, diğer ucunu da 1 numaralı kapıya bağladım. Aynı işlemi ledler için de yapacağım. Yine led modüllerimin üzerinde mor renkli etiket var. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılardan dilediğim bir tanesine bağlayabilirim ledimi. Hemen alıyorum elime kablomu ve bir ucunu ledime, şöyle 2 numaralı kapıdan başlayayım. Diğer ucunu Pino kontrol kartı taktım. Evet. Yine bir adet led daha aldım. Kırmızı led. Kırmızı ledimi de 3 numaralı kapıya bağladım. Ve son olarak sarı led modülümü, şöyle çıt sesini de duyalım, 4 numaralı kapıya bağlıyorum. Evet, bağlantılarım bu şekilde. Renklerden de yardım alarak kolaylıkla gerçekleştirdim. Şimdi USB kablomla Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. Şu küçük ucunu Pino kontrol kartımın girişine bağladım. Diğer tarafını ise bilgisayardaki USB girişine bağladım. Evet. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum. Program üzerinde bazı ayarlamalar yapmam gerekiyor. Öncelikle Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Uzantılar menüsüne geldim ve uzantıları yönet diyorum. Karşıma çıkan küçük pencerede arama bölümüne Pino yazıyorum ve Pino uzantısı geliyor. İndir dedim. Hemen indiriyor zaten. Çarpıya basarak çıkış yapıyorum. Artık robotlar sekmesine geldiğimde Pino ile ilgili bütün kodlarıma erişebiliyorum. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsüne gelip diğer uzantıları kapatabilirim. Üzerine tekrar tıkladığımda kapanıyor. Kartlar menüsüne geldim. Kartlardan Arduino Nano'nun seçili olması gerekiyor. Evet, Arduino Nano seçili. Seçiliyken bir kere daha basarsanız seçimi iptal edersiniz. Bağlam menüsüne geliyorum. Seri portu bağlayacağım. Evet, bende COM6 çıkmış. Sizin bilgisayarınızda COM2, COM3, COM4 gibi farklı değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM görebilirsiniz. Bu tamamen Pino kontrol kartınızın bilgisayarda bağlandığı portla alakalı. Buradan doğru portu bulup seçim yapmanız gerekiyor. Bağlandığında yukarıda seri port bağlandığı yazısı geliyor. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oluyor. Son olarak bir aygıt yazılımı güncellemesi işlemim var. Bağlamdan aygıt yazılım güncellemesine tıklıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla M-Block programımın haberleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda Pino kontrol kartının içerisinde daha önceden yüklediğiniz kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlıyor. Siz bu işlemi programı açtığınızda bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra diyelim ki bağlantılardan eminsiniz, kodlardan eminsiniz ama hala çalışmayan ya da yanlış giden bir durum var. Bu gibi durumlarda da yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Ben bunları anlatırken yükleme bitti uyarısı geldi bile. Kapat butonuna tıklıyorum ve artık kodlamaya geçebilirim. Şimdi ben kodlamaya geçmeden önce tasarımımı göstermek istiyorum. Şöyle bir tasarım yapmıştım öncesinden.
3 boyutlu yazıcıda tasarlayıp, daha doğrusu bilgisayarda tasarlayıp 3 boyutlu yazıcıdan çıktısını almıştım. Şöyle altında 3 boyutlu kalemle doldurmuştum. Böyle bir tasarım içerisine yerleştireceğim ama siz onun yerine renkli kartonlarla, mukavvalarla böyle bir gece lambası gibi, masa lambası gibi bir tasarım yapabilirsiniz. Bunun içerisine yerleştireceğim ben devremi. Şöyle öncesinden bir tasarlayalım kafamızda nasıl yerleştireceğiz diye. Pino kontrol kartımı şöyle içine bırakacağım. LED'ler içeride kalacak. Şu şekilde. Sonra butonuna basmam gerektiği için butonu şöyle hafifçe kayıyor, çok kaygan, şöyle hafifçe yukarıdan çıkartacağım şuradan ve kapağını kapatacağım. Evet. Böyle bir tasarım yapacağım. Kafamda oluşturdum. Kodlarını yazdıktan sonra gece lambama bağlayabilirim. Şimdi öncelikle butonumun doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını görmek için butondan bir değer okuması yapalım. Butonumun kodu robotlarda Pino buton oku olarak geçiyor. Hangi kapıya bağladıysam, pine bağladıysam onu seçmem lazım. Zaten birinci kapıdaymış. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Kukla üzerinden okuma gerçekleştireceğim. Bu nedenle görünüme geldim. Merhaba de kod bloğunu aldım. İçerisine yerleştirdim. Sürekli bir okuma yapsın. Kontrolden sürekli tekrarlayı aldım. Üzerine çift tıklarsanız da çalışır ya da bir olaya bağlamak isterseniz de olaya bağlayabilirsiniz. Yeşil bayrak olayına bağladım. Yeşil bayrağa tıklıyorum. Evet, şu an 0 okuyor çünkü butona basmadım. Butona bastığımda 1 okuyor. Elimi çektiğimde 0. 1, 0. Şimdi ben şunu istiyorum. Butona bastığımda ledlerim yansın. Elimi çektiğimde ledlerim sönsün. Bakın şu an kırmızı ledim yandı, onu kodlamadığım halde. İşte burada ayık yazılımı güncellemesi yaparsanız kırmızı lediniz sönecektir. Ya da hemen kodlayarak da söndürebilirim. Ledlerim için robotlardan led durumunu değiştir kodlarını alıyorum. Önce bir ledlerimi yakalım. 2, 3 ve 4 numaralı kapılarda ledlerim. Hemen 2, 3 ve 4 numaralı kapılardaki ledlerimi seçtim. Alt alta yapıştırdım. Şöyle tıkladığımda, hatta hepsini bir olaya bağlayalım. Yeşil bayrağı bağladım. Yeşil bayrağı bastığımda ledlerim yanıyor. Şurayı 4 olarak seçememişim. 4 numaralı ledim o yüzden yanmadı. Durdurdum. Yeşil bayrağı bastım. Evet. Artık 3 ledim de yanıyor. Bunları düşük yap dediğimde de sönecek. O yüzden şöyle kopyasını çıkartayım. Düşük yap. Düşük. Düşük dedim. Şöyle çift tıkladım üzerine. Ledlerim söndü. Şimdi bu ledlerin yanma durumu butona bağlı olacak. Butona bastığımda ledlerim yanacak. Belli bir süre yanacak hatta. Ben atıyorum lambaya butonuna bastım. İşte 3 saat, 4 saat boyunca aralıksız yanmasını, daha sonra kendiliğinden kapanmasını istiyorum. Butondan elimi çektikten sonra belli bir süre geçecek ve ledlerim sönecek. Bu nedenle şöyle şu led kodlarımı aşağıya aldım. Şurayı şöyle küçülteyim, daha rahat görebilelim. Şunu da kenara aldım sürükleyip. Şimdi kodlarımı yazmaya başlayacağım. Butonumdan gelen değer 1 ise ledlerim belli bir süre yansın. İlk olarak bunu kodlayalım. Kontrol sekmesine gelip eğer ise kodumu alıyorum. İşlemler menüsü, işlemler sekmesine gittim. Eşittir kod bloğunu aldım. Buraya diyorum ki butondan gelen değer. Şuraya sağ tıklayıp kopyasını çıkardım.
butondan gelen değer eğer 1 ise yani butona basmışımdır. Bastıysam benim ledlerim yansın. Evet, ledlerimin hepsinin yüksek olduğu kodları aldım, altına yerleştirdim. Ne kadar süre yansın? Diyelim ki bu sizin için bir gece lambası. Akşam yattınız, 7 saat uyuyorsunuz. Altına 7 saatlik süreyi yazabilirsiniz. Ama burada videoda hızlıca görebilmek için ben 7 saat yerine 7 saniye olarak ayarlayayım. Hemen kontrol sekmesine geldim. 1 saniye bekle kodunu aldım ve bunu 7 saniye olarak değiştirdim. Şimdi bir tane daha eğrisine ihtiyacım var. Butona basmadığım durumda, yani butondan 0 değeri geldiğinde işlemlere gidiyorum. Bir tane daha eşittir aldım. Şöyle kopyasını çıkardım. Butondan gelen değer 0 ise ledlerim sönsün. Şimdi bu kontrol yapısını sürekli tekrarlayacağı için, sürekli kontrol edeceği için kontrol sekmesine gittim. Sürekli tekrarlayı aldım. Şöyle içerisine yerleştirdim. Hemen bir deneyelim. Şurayı da büyüteyim. Yeşil bayrağa bastım. Evet. Şöyle ledlerimi elime alayım. Evet. Butonuma bir kere bastım. Evet. 3 ledim de yanıyor. 7 saniye boyunca yanmaya devam edecekler. Ve 7 saniyenin sonunda ledlerim söndü. Şöyle basalım bir daha. 7 saniye boyunca yanacaklar. Şimdi ben bu kodları tasarımımın içine yerleştireceğim için Pino kartımın içine yükleyeceğim. Durduruyorum. Şu yeşil bayrak tıklandığında kodunu sildim. Bunun yerine yükleme yapabilmek için robotlardan Pino program kodunu aldım. Sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle diyorum ve kodlarım Pino kontrol kartıma yükleniyor. Bu sırada pilimi hazırlamak istiyorum. Çünkü pille çalıştıracağım. Şöyle pil şapkasını taktım. Silikon tabancası alayım şuradan. Sabitlemek için silikon tabancasından destek alabilirim. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapattım. Şimdi artık USB kablomu çıkartabilirim. Şöyle Pino kontrol kartımı içerisine bırakacağım. Pilini takalım. Şurayı da on-off kısmını açalım. Pino kontrol kartımız açılsın. Pilini şöyle içine bıraktım. LED'lerini de şöyle hafifçe silikonlayarak kenarlara sabitleyebilirsiniz. Şöyle şuraya. Şöyle şunu da şöyle getirdim. Şimdi şu butonu yukarısındaki delikten çıkartıyorum. Şurayı indirip kenarlarını silikonladığımda daha sağlam bir şekilde duracak. Evet, butonuma tıkladım. Şu anda içeride ledlerim yanıyor ama ortam oldukça aydınlık olduğu için fark edilmiyor olabilir. Belli bir süre sonra söndü. Şöyle de göstereyim. Tekrar bastım. Evet, ledlerim yanıyor.
7 saniye boyunca yanacak ve daha sonra sönecek. Bu sayede istediğiniz süre boyunca yanan bir akıllı lambanız olmuş oldu. Sizler de tasarımını kendiniz böyle dilediğinizce yapın, kodlamasını yapın, devresinin içine yerleştirin. Bunun videosunu ya da fotoğrafını çekin, sosyal medyada bizimle paylaşın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.